Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetine doyamayacağınız porsiyonluk Ramazan pidesi hazırladım. Bu pidelerin malzemesi çok az, yapımı gerçekten çok kolay. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pidelerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu pideleri mayalı hamurla yapacağız. O yüzden ilk olarak hamurumuzu hazırlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu aşamada sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. 1 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Tekrar spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Çok yumuşak hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Eğer fazla un kullanırsanız pideleriniz sert olur. Unun bir kısmını koyup karıştırdıktan sonra kalan kısmını da ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Artık bu aşamadan sonra elimle yoğuracağım. 3-4 dakika boyunca kasenin içerisinde yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz çıkartmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli olur. 2-3 dakikanın sonunda tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine koyduktan sonra 3-4 dakika boyunca da bu şekilde yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru yeterince yoğurduk, toparlıyoruz. Tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum, üzerini kapatıyorum, oda sıcaklığında 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de üzerine süreceğimiz sosu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla yoğurt tamamen pürüzsüz oluncaya kadar karıştırıyorum. Bu sos sayesinde pidelerimizin üzeri daha güzel kızaracak. Sosumuzu kenara alıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel mayalanmış. İlk olarak kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Sizlere tavsiyem mayalı hamur yaptığınız zaman hamurun havasını mutlaka alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Hamuru toparladıktan sonra tekrar tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Rulo şeklini vermiş olduğumuz hamuru ilk olarak ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra 3 eşit parçaya kesiyorum. Yani yapmış olduğumuz bu malzemelerle toplamda 6 tane pide elde edeceğiz. Hamurları beze haline getiriyorum.
Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu aşamada bezelerinizi yaparken sıkıştırarak yapmaya özen gösterin. Videoda da görmüş olduğunuz gibi dıştan içeriye doğru hamuru kapatıyorum. Daha sonra sıkı bir şekilde beze yapıyorum. Yapmış olduğum bezeleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Yağlı kağıdın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bu pideleri üçerli olacak şekilde pişireceğim. Aralıklı olacak şekilde bezeleri tepsiye koyuyorum. Daha sonra bezelerin üzerini kapatıyorum. Kalan bezeleri de başka bir tepsinin üzerine koyuyorum. Bunları da burada mayalandıracağım. Yarım saatin sonunda hamurların üzerine açıyorum. Daha sonra bezelerin üzerini biraz elimle bastırarak yayıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğumuz yoğurtlu sosumuzdan birer kaşık bezelerin üzerine koyuyorum. Burada pidelere hem şekil vereceğim hem de üzerine koymuş olduğum sosu yayacağım. Parmaklarımla bastırarak biraz açıyorum, biraz da şekil veriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Pidelere şekil veriyorum. Pidelerin uç kısmından 2 parmak bırakarak kalan kısmını daire şeklinde parmaklarımla işaret yapıyorum. Orta kısmına da videoda görmüş olduğunuz gibi şekil veriyorum. Bu aşamadan sonra pidelerinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ama bu benim yaptığım yöntemle gerçekten pidelerin şekli çok güzel oluyor. Pidelerin şeklini verdim. Üzerine olmazsa olmazımı susamdan biraz serpiştiriyorum. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Pidelerimizi sıcak fırına koyacağız. Orta kısmına biraz da çörek otu serpiştiriyorum. İsterseniz pidelerinizin bir kısmına çörek otu serpiştirin, bir kısmına serpiştirmeyin. Hazırlamış olduğumuz pideleri sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca fırınımızda pidelerimiz güzel bir şekilde pişti. Daha yumuşak olması için üzerine kapatıyoruz. 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyoruz. 15 dakikanın sonunda pidelerimiz servis için hazır. Pidelerinizi isterseniz sade olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz sıcakken üzerine tereyağı da sürüp tüketebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu leziz pidelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık hazırlamış olduğumuz hamur sayesinde de çok kaliteli pideler elde ettik. Bu leziz pideleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz pidelerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.